Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Devapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş incili çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve tarçın renginde 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimizi de göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok şık, zarif, güzel bir patik oldu. Gördüğünüz gibi patiğimizin tabanı. Topuk kısmı yine bu şekilde. Hanımlar, patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Baştan sona dikişsiz yapacağız. Patiğimde böyle yine tarçın rengine uygun bir inci kullandım. Farklı renk inci de yapabilirsiniz hanımlar. Elinizde hangi malzeme varsa onu kullanabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Dal incilerden kullandım. Toplamda bir patiğe 27 tane inci gidiyor. Bir çift patik için 54 inciye ihtiyacımız var. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Büyük yapmak isteyenler şu arkadaki haroşa sıralarını birkaç sıra artırabilir. Daha küçük yapmak isteyenler de haroşa sayılarını 2-3 sıra az yapabilir. Evet, patiğimiz bu. Örerken mezura ile de göstereceğim. Patiğimize kenardan başlayacağız hanımlar. Yani şu bölümünden başlayacağız. 20 ilmek olarak. Şöyle krem ipimin ucunda küçük bir ip bırakıyorum. 20 adet ilmeğimi atacağım. Patiğimizde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapıyoruz hanımlar. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı öreceğim. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşaları elde edebilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş? 3, 6, 9, 10, 13 ilmek olmuş. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmeğimi attım. Hemen şu ucuna bir düğüm yapacağım şöyle. Şimdi döndüm hanımlar. Yapacağımız işlem şu. Düz örgü yani haroşa. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlmeklerimi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde örgümüzde baştan sona haroşa tekniği kullanılıyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Hem ön hem arka yüzde haroşa örüyorduk. Yine ön yüzde ilmeklerimi düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi haroşa öreceğim hanımlar. Hem ön hem arka yüzde düz örgü örüyoruz. Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Hanımlar bakın burada 2 diş yani 2 sıra haroşamız oluştu. Ben bu patiğimin şu arka bölümüne 20 diş 20 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Sizler daha büyük ya da küçük yapmak istiyor olabilirsiniz. Hanımlar şimdi ben buraya toplamda 20 diş haroşamı öreceğim. Geleceğim mezura ile ölçüyü vereceğim. Sizler mezuradaki ölçüye göre patiğinizi büyük yapmak isteyenler 1-2 sıra daha fazla örerler. Küçük yapmak isteyenler de 1-2 sıra eksik örerler. Bu şekilde boyutu ayarlayabilirsiniz. Şimdi patiğimizin bu bölümünü haroşa olarak örelim gelelim hanımlar. Ardından patiğimizin bu desenlerine başlayacağız birlikte. Evet hanımlar, ben 20 diş yani 20 sıra haroşamı ördüm geldim. Bu aşamada hemen ölçüyü vereyim size. Şöyle başlangıcından itibaren bakın tutuyorum. 8 santim olarak örmüşüm ben. Gözünüze küçük gibi görünmesin hanımlar. Bakın haroşa örgü böyle esnek bir yapıya sahip. Ölçüyü de verdim. Ona göre 1 santim fazla ya da 1 santim kısa yapabilirsiniz. Şimdi şu desenlerimizi yapacağız hanımlar. Tarçın rengi ipimi ekleyeceğim. Şöyle ipimi alıyorum. Tarçın rengi ipimle öreceğim hanımlar. Bakın ön yüzdeyiz. Desene ön yüzde başlıyoruz. İlk ilmeğim ip geçişi olduğu için ördüm. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra
İpimin ucunu burada kendine düğümleyeceğim patiğim sökülmesin diye. Buraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. 5 ilmek öreceğim hanımlar. İkisini örmüştüm. Şu 3. ilmeğim, şu 4. ilmeğim, şu da 5. ilmeğim. 5 tane tarçın ilmek ördükten sonra geri dönüyorum. Bakın arka yüzdeyim. Bu aşamada ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Ön yüzde ip geçişi yapacağım için hanımlar şöyle tarçın rengi ipimi kendime doğru alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Bakın şu bölümleri yapıyoruz. Şimdi renk değişikliği yapıyorum. Krem ipimi aldım. Bir önceki sırada 5 tane tarçın ilmek örmüştük. Şimdi 2 ilmek daha öreceğiz. 7. 7 ilmeğimi krem ile öreceğim. İp geçişi olduğu için yine ilk ilmeğimi ördüm. 2, 3, 4, 5. Hemen buraya hanımlar 2 tane daha krem örüyorum. 7 oluyor. Bir önceki sıraya göre 2 ilmek fazla ördüm. Geri dönüyorum yine 7 ilmekten sonra. Yine ilk ilmeğimi ördüm. İlmeklerimi haroşa örüyorum. Bakın son bir ilmek kaldı. İpimi kendime doğru alıp sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi tekrar tarçın rengi ipimi alıyorum. Bir diş haroşamızı tarçın rengiyle yaparken bir diş haroşamızı da krem ile yapıyoruz. Bir önceki sırada 7 ilmek krem örmüştük. Şimdi 2 ilmek daha öreceğiz. 9 olacak. 9 ilmeğimi tarçın rengi ipim ile öreceğim. Şu 1, şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek ördüm. Geri dönüyorum. Her sırada ilmek sayısı ikişer ikişer artarak gidiyor. Yine ilk ilmeğimi düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz yani haroşa örüyorum. Yine ön yüzde ip geçişi yapacağım için ipimi aradan geçirdim, arkaya aldım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi de tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Krem ipimi aldım. Bu defa 11 ilmek öreceğim. En son tarçın rengiyle 9 örmüştüm. 2 ilmek daha artacak 11. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 ilmek daha öreceğim 11. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde yine ilk ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeklerimi sırası ile haroşa örüyorum. Yine sonuncu ilmeğimi ipi kendime doğru alıp örmeden sağ şişime aldım. Tekrar renk değişikliği yaptım. Bu defa tarçın rengi ipimi alıyorum. En son krem ile 11 ilmek örmüştük. Şimdi 13 ilmek öreceğiz. Sayarak gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 ilmek daha örüyorum. 13. Geri dönüyorum hanımlar. Yine arka yüzde ilk ilmeği örüyorum. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz öreceğim. Arka yüzde ilmekleri haroşa örüyoruz. Tekrar sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzdeyiz. Bu defa krem ipimi alacağım. Bir önceki sırada 13 tarçın örmüştük. Şimdi 15 tane krem ile öreceğiz. 2 ilmek daha artacak. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek ördüm. 2 ilmek daha örüyorum. Buradan 15 oldu. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimi haroşa örüyorum. Tekrar ipi aradan geçirdim. Sonuncu ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde desenimiz oluşuyor. Tekrar tarçın rengi ipimi aldım. Yine bir önceki sırada 15 ilmek krem ile örmüştük. Şimdi 17 ilmek krem ile öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ilmek ördüm. Bakın burada son 3 krem kaldı artık. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmeğimi ördüm. Diğer ilmeklerimi de düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. 17 ilmek olana kadar
5 ilmek olarak başladık. 17 ilmek olana kadar devam ettirdik. Tekrar sonuncu ilmeği örmeden aldım. Şimdi buradaki tarçın rengi desenimize bakacak olursak ilmekler ikişer ikişer artarak gitti. Artık ikişer ikişer azalarak gelecek. Şimdi ip değişikliği yaptım. Son 3 ilmek kalana kadar ilmekler böyle devam ediyor, örülüyor. Ardından ikişer ikişer azalarak gelecek. Şimdi en son 17 ilmek tarçın rengi örmüştük. 2 ilmek azalacak. 15 ilmek krem örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmeklerimi haroşa yani düz örüyorum. Yine bu kenar ilmeğini örmeden aldım. Tekrar ön yüzdeyim. İp değişikliği yapıyorum. Bu defa bir önceki sırada 15 krem örmüştük. Şimdi 2 ilmek eksik öreceğiz. Yani 13. 13 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimi haroşa örüyorum. Yine sonuncu ilmeğimi örmeden aldım. İp değişikliği yaptım. Kremimi alıyorum. En son 13 tarçın örmüştük. 2 ilmek eksilecek. 11 ilmek öreceğiz krem ile. Şu birinci ilmeğim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Geri dönüyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Yine sonuncu ilmeği örmeden aldım. Tekrar ön yüzdeyim. Tarçın rengi ipimi alıyorum. 2 ilmek eksilecek. Bu defa da 9 ilmek öreceğiz. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzde ilk ilmeğimi düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. İpimi aradan geçirip sonuncu ilmeği örmeden aldım. Tekrar ip değişikliği yapıyorum. Şimdi de 7 ilmek krem öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geri dönüyorum. Şu an arka yüzde 7 ilmeğimi yine haroşa örüyorum. Sonuncu ilmeğimi bakın ipimi aradan geçirip arkada bırakıp örmeden aldım son ilmeğimi. Geri dönüyorum. Modeli ilk başlarken 5 tarçınla başlamıştık. Artık modelin bitiminde burada da 5 tane tarçın ilmeğimiz kalıyor. Burada 5 tane tarçın ilmeğimi örüyorum. Geri dönüyorum. Arka yüzde yine 5 tarçın ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine ipimi şöyle arkadan geçirdim. Sonuncu ilmeği örmeden aldım. Bakın hanımlar şu kenardaki desenimizi bu aşamada bitirmiş olduk. Şeklimiz böyle. Şimdi arada 2 diş haroşamız var hanımlar. Bu araya toplamda 2 diş haroşamızı öreceğiz krem ipimizle. Bu defa ilmeklerin tamamını haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Ardından incimizi takacağız. Şöyle ilk ilmeği yine örüyoruz ip geçişi olduğu için. 20 ilmeğimizin tamamını sıra sonuna kadar öreceğiz. Arka yüzde yine düz örüp geleceğiz. Bir diş haroşa olacak. Sonra tekrar ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Burada 2 diş haroşamız olacak. Burada 2 diş haroşamızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, buraya 2 diş haroşamı ördüm geldim. Bu aşamada bakın krem ipimi de kestim hanımlar. Çünkü incimi takacağım şimdi. Ortadaki incili bölümü yapacağız. Şöyle incimin ipini bakın dal inci kullanıyorum. Patiğimin ipine şöyle bağlıyorum. Toplam videonun başında dediğim gibi 27 ilmek aktaracağım. Şöyle sayarak 27 ilmek takacağız. Şöyle 5 oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4 de burada 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3 daha getiriyorum 27.
27 incimi taktım. Artık şu incinin şeyini çekiyorum, ipini. Tekrar krem ipimi buraya bağlayacağım hanımlar. İlk başta da takabilirdik ama hani bu haroşalı bölümleri falan örerken ikide bir incileri itip kalkmayalım diye bu şekilde yaptım. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde inci kurulumu yapmıyorum. Arka yüzdeye yapacağım. Haroşa örgüyü ters örenler ön yüzde bırakıyorlar incilerini. Hani ben haroşayı ters örmediğim için bilmiyorum ama haroşayı ters örenler mantık yürütünce ön yüzde inciyi bırakacaklar. Evet, ön yüzde ilmeklerimi örüyorum. Tekrar geri döndüm. Şimdi arka yüzde incilerimi bırakmaya başlayacağım. 3 tane desenim için önce 3 tane inciyi şöyle yaklaştırıyorum. Buraya kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4 ilmek ördükten sonra buraya bir tane inci bırakıyorum. 6 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar şuraya bir tane inci bırakıyorum. Bakın ön tarafta bıraktım. 6 ilmek düz öreceğim yine. 2, 3, 4, 5, 6. Yine bir tane inci bırakıyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. İlk incilerimizi yaptık hanımlar. Arka yüzde koyduk. Şimdi ön yüzdeyiz. Hanımlar, ön yüzde incilerimizi koymayacağız. İlmeklerimizi bu aşamada sıra sonuna kadar haroşa örüp gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Arka yüzde ikinci sıra incilerimizi koyacağız. Bu defa ikişer ikişer inci koyulacak her bir desene. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Buraya bir tane inci bırakıyorum. 1, 2 ilmek örüyorum. Bir tane daha inci bırakıyorum. Bu defa 4 tane krem öreceğim. 2, 3, 4. İkinci desenimizi yapıyorum. Bir tane inci bırakıyorum. 1, 2 ilmek örüyorum. Bir tane inci bıraktım. 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Üçüncü deseni yapıyorum. Bir inci bıraktım. 2 ilmek örüyorum. Bir inci daha bırakıyorum. Kalan 3 ilmeği örüyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ön yüzde haroşa örüp gelelim. Ön yüzde ilmekleri ördüm. Şimdi tekrar geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İncilerimi bırakacağım. Bir inci bıraktım. 1, 2 ilmek ördüm. Bir inci bıraktım. 1, 2 ilmek ördüm. Bir tane inci bırakıyorum. 1, 2 ilmek örüyorum. İkinci deseni yapacağız şimdi. Bir inci bırakıyorum. 2 ilmek örüyorum. Bir inci bırakıyorum. 2 ilmek örüyorum. Bir inci daha bırakıp 2 ilmek örüyorum. İkinci deseni de yaptık. Şimdi üçüncüyü yapacağız. Bir inci bırakıyorum. 2 ilmek örüyorum. Bir inci bıraktım. 2 ilmek ördüm ve sonuncu incimi bırakıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine sıra sonuna kadar ilmekleri haroşa örüp gelelim. Evet hanımlar, tekrar ön yüzde ilmekleri ördüm. Arka yüzdeyiz. Bu incilerimizde 4. sıramızı yapacağız. Şöyle tekrardan bu aşamadan incilerimi yaklaştırıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Ardından bir tane inci bırakıyorum. 2 ilmek örüyorum. Bir tane inci bırakıyorum. Bu defa 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Şimdi ikinci desenimizi yapacağız. Bir tane inci bırakıyorum. 2 ilmek örüyorum. Bir tane daha inci bıraktım. 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Üçüncü ve sonuncu modelimi yapacağım. Bir inci bırakıyorum. 2 ilmek ördüm. Bir inci daha bıraktım. 3 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi yine ön yüzdeyiz. İlmekleri sıra sonuna kadar düz örüp gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İncimizin son sırasını yapacağız. Burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4 ilmek ördüm. Buraya bir tane inci bırakıyorum. 6 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bir tane daha inci bıraktım. Yine bir 6 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir inci daha bıraktım ve kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde hanımlar incili desenimizi tamamladık. Şöyle 3 tane baklava dilimi deseninde inci desenimiz oluştu. Şimdi buraya hanımlar yine inci desenimiz yok. Bu inci modeline başlarken 2 diş krem ipimiz ile haroşamızı örmüştük. Şimdi tekrar 2 diş haroşamızı krem rengi ipimiz ile örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, buraya 2 diş haroşamı bakın yakından göstereyim. Ördüm geldim. Artık patiğimizin bu bölümündeki deseni yapacağız. Bakın şu tarçın rengi olan desenimizi. Bu desenimiz hanımlar sağ ve sol tarafta aynı şekilde yapılıyor. Burada nasıl yapıp nasıl bitirdiysek burada da aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Hiçbir fark yok. Şu alttan tarçın rengi ipimi şöyle bakın arkada biraz gevşek bırakarak, çünkü patik ayağı giyince şöyle açılacak. Onu ölçerek şöyle açarak getirelim. Buraya 5 tane tarçın öreceğiz. Bu şekilde 3, 4, 5. Ardından geri dönüyoruz. Arka yüzde yine bu 5 tarçın ilmeği örüyoruz. Bu şekilde hanımlar. Diğer modeli nasıl yaptıysak bu da aynı şekilde yapılacak. Ardından kremi alacağız. 7 krem öreceğiz. Ardından tarçın alacağız. 9 tarçın. İkişer ikişer artacak. 17 ilmek olana kadar gidecek. Yani son 3 ilmek kalana kadar. Sonra ikişer ikişer azaltarak getireceğiz. Hani en son 17 tane tarçın öreceğiz. Sonra 15 tane krem, 13 tane tarçın, böyle devam edecek. 5 ilmek tarçın ile başlayıp 5 ilmek tarçın ile bakın şurada bitireceğiz. Ardından hanımlar bu bölümü bitirdikten sonra patiğimizin diğer bölümüne geçeceğiz. Diğer tarafında da hanımlar bakın bu ilk başlangıç bölümüne ben 20 diş haroşa örmüştüm. Bu bölümüne de yine 20 diş haroşamı öreceğim. Bu desenimiz bittikten sonra bakın en son tarçın desenimizi bitirdikten sonra tamamen tarçın ipimizi keseceğiz. Krem ipimiz ile patiğimizin diğer kenarındaki haroşalarımızı öreceğiz. Bu sağ kenara, yani şu kenara kaç diş haroşa ördüysek sol kenara da aynı sayıda haroşalarımızı örmemiz gerekiyor. İki yan birbirine eşit olmalı. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu bölümünü önce desenimizi bitirelim, tamamlayalım. Ardından da bu diğer kenardaki haroşalarımızı tamamlayalım, gelelim hanımlar. Ardından birlikte patiğimizin taban bölümüne başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin şu desenli bölümünü tamamladım. Ardından da buraya toplamda diğer tarafa olduğu gibi 20 diş haroşamı ördüm. 20 diş haroşamdan sonra ön yüzde yine ilmekleri ördüm. Bu bölümde arka yüzde kesim yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğini şöyle aldım. İlmekleri ikişer ikişer toplayarak kesimimizi yapıyoruz. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Biraz esnek olsun. Bu şekilde ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimizi kesiyoruz. Bu şekilde hepsini keseceğiz. Gayet kolay, güzel bir patik hanımlar. Mutlaka deneyin, tavsiye ediyorum. Örmesi zevkli. Şöyle son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kestim. En son burası böyle sökülmesin, açılmasın diye 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle. Evet hanımlar, böylece patiğimizin üst bölümünü tamamlamış olduk. Şimdi patiğimizin bu taban bölümüne başlayacağız. Evet hanımlar, şimdi ön yüzde hemen şu kenardan başlayarak bu kenar ilmek yerlerine gidip ilmek çıkaracağız tabanımızı örebilmek için. Şöyle krem ipimi alıyorum. Bir tık uzun şiş aldım elime, şöyle ortalama şişim 25 santimlik bir şiş. Şöyle bakın ilk kenar ilmek yerine şuraya ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle ilmek çıkarıyorum. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmek çıkaracağız. Yeniden bir ikinci ilmek çıkarttım. Hemen bu ipimin ucunu kendine düğümleyeceğim. Patiğimiz sökülmesin diye düğüm atmayı unutmuyoruz. Şöyle devam ediyorum. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek bakın şuralara girerek ilmekler çıkartıyoruz. Şöyle ilmeğin iki kanadına birden girelim. Patiğimiz daha sağlam olur. Ona dikkat edelim. Bu şekilde hanımlar. Sırasıyla ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Ben bu kenarda hanımlar diğer uca kadar şöyle bakın. Şu uca kadar ilmek çıkarttım. Toplamda hanımlar şu en son yerden bile şuradan da ilmek çıkarttım. Toplam 77 ilmek
çıkarttım. Siz bu haroşa sayılarını fazla yaptıysanız yanlara ilmek sayınız fazla olacaktır. Bu yandan çıkarttığınız ilmekler. Daha az yaptıysanız buradan çıkarttığınız ilmek daha az olacaktır. 77 değil de 73, 71, 75 gibi. Şimdi diğer uca kadar hanımlar ilmeklerimizi çıkartalım, gelelim. Ardından devam edeceğiz beraber. Evet hanımlar, toplamda buradan 77 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar yine ilmeklerimizi sıra sonuna kadar haroşa öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla haroşa yani düz olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar ön yüze bir diş haroşa düşmüş oluyor. Bakın bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekil örelim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Şu anda ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Taban kesimine başlayacağız. Yani şuradan itibaren. Hanımlar, patiğimizin burnuna 5 ilmekle başlayacağız. Yanlardan birer birer ilmek alarak bu tabanda 15 ilmek olana kadar devam ettireceğiz. Ardından 15 ilmek ile tabanımızı kesip tamamlayacağız. Öncelikle patiğimize 77 ilmek olarak başlamıştık. 5 ilmek orta kısma çıkartınca, ayırınca geriye 72 ilmek kalıyor. 72 ilmeği de iki kenara eşit olarak paylaştırınca yanlara 36'şar ilmek düşüyor. Şimdi hesabınızı böyle yapacaksınız. Farzı misal sizin 79 ilmeğiniz var şişinizde. 79'dan 5'i çıkartacaksınız. Geriye 74 kalıyor. 74'ü de iki kenara eşit paylaştırınca yan taraflara 37'şer ilmek düşecek. Hani sayma işlemini bu şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle hanımlar hemen başlıyorum. Kenara 36 ilmeğimi öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Sağ kenardaki 36 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmı için 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Ardından şöyle saydığımız anda hanımlar bu sol kenarda da şu anda 36 ilmek kaldı. Şimdi geri dönüyorum. 5 ilmek örmüştük burun kısmı için. Geri döndük. Bu aşamada ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. 5 ilmeğimi bu şekilde öreceğim. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5. Şimdi tekrar geri döndüm. Burada 5 ilmek ile bir diş haroşa oluşturduk. Artık yanlardan birer birer ilmek ortaya ekleyerek 15 ilmek olana kadar devam edeceğiz. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Öncelikle 5 ilmeğimi örüyorum. Ardından hemen yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 6 oldu. Geri dönüyorum. Ortadaki 6 ilmeği öreceğim. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. 7 oldu. Her seferinde yandan bir ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Orta kısımda oval bir görüntü oluşacak böylece. Şimdi yine ortadaki 7 ilmeğimizi öreceğiz öncelikle. 3, 4, 5, 6, 7. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 8 oldu. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekliyorum. Ortada 9 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimizi öreceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yandan bir ilmek örerek yine ortaya ekledim. 10 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 10 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 11. Geri dönüyorum hanımlar. Yine bakın patiğimizin burun kısmına burada oval bir görüntü oldu. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi örüyorum. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yandan da bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12 oldu. Geri dönüyorum. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi yine öreceğim. 12 ilmeğimi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortadaki ilmek sayımız 13 oldu. Şimdi devam ediyoruz yine. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 14. Son kez diğer taraftan da bir ilmek ekleyeceğiz. Böylece 15 olacak. İpim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve yandan yine bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 15 ilmeğimiz oldu. Artık 15 ilmekle taban kesimlerine başlayacağız hanımlar. Kesimler başlayacak. Yine bu aşamada ipimiz karşıda. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. 14 ilmek öreceğiz. 15. de kesim yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kestim. Şimdi yapacağımız işlem böyle devam edecek. Tekrar geri döndük kesimden sonra. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. 14 ilmeği öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kestim. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden alacağız. Hanımlar, bu aşamada her seferinde tek tek ilmek saymaya gerek yok. Taban ile yan taraf arasında bakın şöyle gerdiğimiz anda ayrık bir görüntü oluyor. Burada şu taban bölümde son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. Sonuncu ilmekte kesimi yapacağız. Şimdi saymadan gideceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimi haroşa örüyorum. Tabanda son bir ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın hanımlar, burada son bir ilmek kaldı. Sonuncu ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek ördüm. Kesimden sonra geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeği örmeden aldım. Bakın, taban ile yan taraf arasında ayrık görüntü var. Burada da yine son bir ilmek kalana kadar öreceğiz. İlmeklerimi örüyorum. Bakın, sonuncu ilmeğime geldim. Yandan da bir ilmek alarak ikisini kesiyorum. Patiğimizin tabanı bu şekilde yapılacak hanımlar. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki, yani şuralardaki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmek kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin tabanını ördüm ve geldim. Yanlardaki ilmekler bitti. Burada sadece tabanda kullandığım 15 ilmeğim kaldı. Şimdi 15 ilmekle şöyle patiğimizin topuğunu öreceğiz. Bu aşamada yine haroşaya devam ediyoruz tabii ki. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğin ikisini birden keserek örüyorum. 14 ilmek kaldı ve burada kenar ilmek yerleri var. Bakın hanımlar, şurada V şeklinde görünüyor. Şurada ilk kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını yapmış oluyoruz hem de bu arka bölümü şu kenarlara eklemiş oluyoruz örerken. İlmek çıkarttıktan sonra geri döndüm. İpim karşıda ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bakın, son 2 ilmeğim var. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu sağ kenarda ilmek çıkartırken geri dönüyorum ön yüzde. Bakın, şuradaki ilk kenar ilmek yerine, şu kenardan.
Buraya girerek şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası böyle yapılıyor. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkaracağız. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim şurası. Buraya girerek şöyle bir ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum yine. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine aynı işlemi yapacağım. Yani son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Yine son 2 ilmeğimin ikisini birlikte keserek örüyorum. Bu sağ kenarda geri dönüyoruz. Ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerine girerek bu şekilde ilmeğimizi çıkarıyoruz. Patiğimizin arkası bu şekilde örülüyor hanımlar. Biz bu işleme şuraya ve şuraya gelene kadar, yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını sizlere anlattığım gibi tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arkasını son kenar ilmek yerlerine gelene kadar ördüm geldim. Artık ilmeklerimizi kesiyoruz. İkişer ikişer toplayarak ilmeklerimi keseceğim hanımlar. Şurada başlangıç ipimiz vardı, onu da ipin üzerinden atlatarak gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde kesimimizi yapıyoruz. Şurada son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine aynı şekilde kestim. Patiğimizi bitirdik hanımlar. Şu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye şöyle dibine batarak hemen burayı şuraya birleştiriyorum. Düz görüntü oluştu. Patiğimizi normalde bitirdik hanımlar. Ben 2 sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım. İlk sırada krem, ikinci sırada da tarçın rengi ipimi kullandım. Şimdi yapacağımız işlem şu. Buraya öncelikle 2 tane zincir çekeceğim. Bakın ipimi tığıma şöyle doluyorum. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kenarına birden batarak ilmek çıkarttım. Bunu 2 seferde çekiyoruz. Bakın ikişer ikişer toplayarak 2 seferde çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine ipimi tığıma doladım. Öndeki kenar ilmek yerine batıyorum. Bir ilmek çıkarttım. 2 seferde topluyorum. Zincir çekiyorum. İpimi tığıma doladım. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak 2 seferde çıktım. Bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doladım. Hemen bir sonraki kenar ilmek yerine batarak 2 seferde çıkıyorum. İlk sırayı bu şekilde yapacağız hanımlar. Patiğimizin çevresini bu şekilde dolanacağız. Ta ki bu topuk bölümündeki arkaya kadar. Bu arka bölüme gelince bir kenar ilmek yeri atlayıp bir diğerine batarak yapacağız hanımlar. Şu topuk bölümünde, şu arka bölümünde kenarı patiğimizin kenar kısmı biraz daha toplansın. Ayak bileğine otursun diye böyle yapacağız. Diğer bölümlerde de sırasıyla kenar ilmek yerlerine bakın şuralarda gireceğiz. Bu topuk bölümünde birer kenar ilmek yeri atlayarak bu işlemi yapacağız. Şimdi ilk başladığımız yere kadar patiğimizin bu kenarını tığlayalım gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım geldim. En son buraya bir tane zincir çekiyorum. En son yaptığımın şunun içine girerek burayı şöyle birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip artık bu krem ipimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Kenar oyamızda krem ipimiz ile ilk sıramız bu şekildeydi. Şöyle aralardan geçirerek ipucumu gizliyorum. Şimdi kenar oyamızın bakın şöyle ikinci sırasını yapacağız. Tarçın rengi ipimiz ile şöyle renkli ipimi alıyorum. Önce bir ilmek oluşturacağım. İlk bitirdiğimiz yerden şuradan böyle buraya ilmeğimi sabitliyorum. Ters sık iğne yapacağız hanımlar. Yani geri geri gideceğiz. Bakın bir gerideki yaptığımız şu delik olan yer, oraya girerek bir ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Bir geride yaptığımız bakın delik delik yerler var. Araya girerek ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Geri geri giderek kenar oyamızın ikinci sırasını yapıyoruz. Ters sık iğne yöntemi deniyor buna. Bu şekilde geri geri giderek ters sık iğnemi bu şekil yapıyorum. Bu şekilde hanımlar, görüntümüz böyle.
Şimdi bunu da hanımlar böyle ters dolanacağız. İlk başladığımız yere kadar yapacağız. Yani buraya kadar. Kenar oyamızın ikinci sırasını da bu şekilde tamamlayıp gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı tamamladım, geldim. En son buraya da bir tane zincir çekip artık bu renkli ipimi de kesiyorum. Şöyle hemen ipimin ucunda gizleyeceğim yine. Şu aradan girerek şöyle ilmek aralarından girerek ipimizin ucunu gizliyorum. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Şöyle. Çok güzel bir model oldu. Çok hoş duruyor. Çeyize de çok yakışır. Şöyle kenar oyamızı bitirdik. Görüntü itibariyle hanımlar şöyle patiğimizi düzelteyim. Bakın patiğimiz şöyle haroşa örgü olduğu için gördüğünüz gibi bayağı da esnek, ayağı sarıyor. Hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Ayağımızı da görelim. Gayet kolay, güzel, şık bir patik oldu hanımlar. Yapması da oldukça zevkliydi. Hani ben çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. İşte patiğimiz şöyle mankendeki duruşu. Bu şekilde. Tabanımız, patiğimizin kenarları. Hiçbir yerinde dikişimiz yok. Dikişsiz olması itibariyle de ayakta çok rahat, böyle dikiş yerleri batmıyor. Çok güzel, zarif, hoş bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.